Tarih, bizlerin farklı boylardan olsak da aynı milletten olduğumuzu açık bir şekilde gösteriyor. Ancak bir milleti millet yapan dilidir. Günümüzde Türkçe, Azerice, Özbekçe gibi farklı diller olduğunu düşünenler olsa da tarihsel ve dil bilimsel açıdan incelediğimizde birden fazla dil değil, tek bir dilin yani Türkçenin farklı lehçeleri olduğu aşikardır. Peki lehçe nedir? Lehçeler, bir dili konuşan toplulukların uzak coğrafyalara yayılmaları ile dillerini zaman içerisinde birbirinden bağımsız şekilde geliştirmeleri ile oluşur. Türk toplulukları da göçebe yaşam biçimleri sayesinde çok uzak coğrafyalara dağılmıştır ve bunun sonucunda geniş alanlara yayılan Türk dili, farklı coğrafyalarda farklı şekillerde gelişerek çok sayıda lehçelere ayrılmıştır. Tarihin ilk Türkologu olan Kaşgarlı Mahmut bize bu konuda şöyle bilgi verir. Kırgız, Kıpçak, Oğuz, Tuhsı, Yagma, Çigil, Ograk ve Çaruk boylarının tek bir dili vardır ve bu da Öztürkçedir. Şimdi dilimizi daha iyi tanımak için Türkçenin tarih içindeki serüvenini inceleyerek gelişimine ve lehçelerinin oluşum sürecine tanıklık edelim. Türkçe, Altay dili dediğimiz tarih öncesi çağlarda konuşulan bir dilden gelmektedir. Altay dilinden tahmini olarak M.Ö. 9000'li yıllarda ayrışan Türkçe, diğer Altay dillerinden bağımsız olarak gelişimine devam etti. M.Ö. 10. yüzyıldan M.Ö. sonra 4. yüzyıla kadar süren ilk Türkçe çağı olarak adlandırdığımız zaman diliminde Hun Türkçesi karşımıza çıkar. Hunlara bağlı Sabirler ve Ogurlar gibi boylar batıya göçüp doğudaki soydaşlarından bağımsız olarak Türkçeyi geliştirerek Avar, Bulgar ve Hazar lehçelerini oluşturdular. Böylelikle Türkçenin ilk lehçelere ayrılışı gerçekleşmiş oldu. Türkçenin ilk yazılı metinleri olan Orhun, Yenisey ve Uygur yazıtlarının yazıldığı 6 ve 10. yüzyıllar arasına Eski Türkçe çağı adı verilir. Bu dönem içinde Türkistan'daki Türk boyları arasında farklı lehçeler oluşturacak derecede farklılıklar oluşmamış olup Göktürk, Yenisey ve Uygur Türkçeleri konuşuluyordu. Türük Oguz begleri, Bodun, Eşidin, Yüze Tengri basmasar, Asra yer telin meser, Türük Bodun, İlingin törüngün kim artatı daçı erti, Türük Bodun, Ertin öküt. Oglan atım çubu çınal, er atım kümülöge. 5 yaşımta kanksız kalıp, 9-20 yaşımga öksüz bolup, katıglanıp 30 yaşımga öge boltum, 40 yıl il tuttum, bodun başladım, taş yagık yagıladım, illedim. 1-70 yaşımga kök tengride künge azdım, esizim, ilim esizim, yerim subum esizim, kuyuda konçuyum, tul yıta esizim. Üze kök tengri yarlı kadık üçün, asra yagız yer igirttük üçün, ilimin törümün etintim. Öngrekün tuksıktaki bodun, kesre ay tuksıktaki bodun, tört bulundaki bodun iş güç verür. Göktürklerin yıkılışı ardından Türk boylarının birbirlerinden bağımsız hareket etmesiyle başlayan Orta Türkçe çağı olarak adlandırdığımız 9. ve 15. yüzyıllar arasında Türkistan'da da lehçe farklılıkları çoğunlukla bu dönemde oluşmaya başladı. Bölgede Batı Türkçesi, Doğu Türkçesi ve Kuzey Türkçesi olmak üzere 3 temel Türk lehçesi oluştu. Doğu Türkçesi, Karluk ve Uygur boylarının birleşimi ile Hakaniye veya Karahanlı Türkçesi olarak adlandırdığımız Türkçeyi oluşturdu. Karluklar tarafından batıya yani Hazar kıyılarına itilen Batı Türk boyları da Oğuz Türkçesini oluşturdu. Kuzeyde ise Kuman Kıpçak Federasyonu'nun öncülleri olan Türk boyları Kuman Kıpçak lehçesini oluşturdu. Bunlara eş zamanlı olarak Sibirya Türk boyları da Türkçelerini bağımsız olarak geliştirerek Sibirya lehçesini oluşturdular. İlerleyen süreçte Oğuzların Orta Doğu üstünden Anadolu'ya yayılması, Kuman Kıpçakların ise Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlara kadar uzanması ile bu lehçeler de kendi içinde çeşitlendi ve uzak bölgelerdeki lehçeler gitgide birbirlerinden uzaklaştı. Biligni bedük bil, ukışnı ulu, bu iki bedütür üdürmiş kulu, ukuş kayda bolsa ululuk bulur, bilik kimde bolsa bedüklük alır.
Bilge tetik kişiler, benim sözümü eşitinler. Eki yolunu ayırınlar. Yarlı, miskin kişiler yaxşı bitik bilməslər, talaşman sözün inanırlar. Örtlük tamukka düşərlər, yeknin tuzakına ilinirlər. Müslümanım diyen kişi şartı nedir bilse gerek. Tanrı'nın buyruğunu tutup 5 vakit namaz kılsa gerek. Tanla durup başın kaldır, ellerini suya daldır. Tamudan azatlı olur, kullar azat olsa gerek. Yeni Türkçe çağı olarak adlandırabileceğimiz 16 ve 20. yüzyıllar arası dönemde Türk boylarının daha da uzak bölgelere yayılmasıyla Türk lehçeleri de birbirlerinden çoğunlukla bu dönemde uzaklaşmaya başladı. Bu dönemde Oğuz, Kıpçak, Karluk ve Sibirya temelli lehçeler de çeşitlenerek günümüz Türk lehçelerinin temelini oluşturdu. Karluk Karahanlı Türkçesinin devamı olan Çağatay Türkçesi ise Türkistan'ın ortak edebi dili olarak kullanıldı ve Çağatay lehçesiyle yazılmış birçok eser Türk edebiyatına kazandırıldı. 21. yüzyıla geldiğimizde ise günümüz canlı Türk lehçelerinin son durumu haritada görüldüğü gibidir. Şimdi örnek olması için günümüz lehçelerinden Uygur Türkçesi ve Türkiye Türkçesini kıyaslayarak iki lehçe arasında olabilecek benzerlikleri ve farklılıkları görelim. Görüldüğü gibi dünyanın uzak iki ucunda olan bu iki lehçe arasında aşırı büyük farklar bulunmamakta ve bu lehçeleri konuşan insanlar biraz alışma sürecinden sonra rahat bir şekilde birbirleriyle anlaşabilir. Birbirine yakın veya uzak birçok lehçesiyle Türkçe dünyanın en köklü ve en zengin dillerinden biridir. Türk milleti olarak bizlere düşen de atalarımızdan bize miras kalan güzel dilimize sahip çıkıp onu korumaktır. Çünkü başta da söylediğimiz gibi bir milleti millet yapan dilidir. Yani dilini kaybetmiş bir millet kimliğini de kaybetmiştir ve kimliksiz bir millet ise artık yok hükmündedir.